Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışı gündemini sizlere bu kanal üzerinden duyurmaya devam ediyoruz. Şimdi önümüzde seçimler var biliyorsunuz. Onunla ilgili bir haberi aktaracağız size. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacak gurbetçilere önemli hatırlatmalarda bulunalım. Geçelim detaylara. Türkiye'de 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçimi 14 Mayıs'ta yapılacak. İkinci tura kalması halinde ise 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında yaşayan gurbetçiler de tabii ki oy kullanacak. Bu kişilerin bulundukları ülkelerde açılacak sandıklarda oy kullanabilmelerine yönelik hazırlıklar da sürüyor. Yurt dışındaki seçmen niteliğini taşıyan vatandaşların seçimlerde oy kullanabilmek için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bunun için de yurt dışındaki konsolosluklara başvurarak adres beyanında bulunmaları gerekli. Yurt dışında yaşayan gurbetçiler 2023 Türkiye genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanabilmek için seçmen kaydı yaptıracak. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptıranlar yurt dışı temsilciliklerinde ya da yurt dışı oylama işlemiyle oy kullanabilir. Yabancı ülkede yaşayanlar seçmen kütüğüne kayıt olabilmeleri için adres beyanında bulunmalı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı ve hangi temsilciliklerin görev bölgesinde kayıtlı olduğunuzu Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın internet adresinden kontrol etmeniz gerekiyor. Yurt dışında yaşayıp seçmen niteliği taşıyan ve yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olmadığı tespit edilen kişilerin ise adres beyanında bulunmaları özellikle gerekiyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar 2023 seçimlerinde oy kullanmak istiyorsa adres beyanı yaparak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olmalı. Bu önemli. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler dış temsilciliklerde veya gümrük kapılarında da oy kullanabilecekler. YSK yurt dışı seçmen kaydı sorgulama işlemi için E-Devlet kapısı üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifresiyle de yapılabiliyor. Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunanlar her Türk vatandaşı gibi Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ile halk oylamasında oy kullanma hakkına sahipler. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı olan seçmenler ise izinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlarla askeri öğrenciler, buna yedek subay öğrenciler de dahil, Türk vatandaşlığını kaybedenler, ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunanlarsa oy kullanamayacak. Almanya'da Mayıs ayı itibariyle başlaması beklenen 49 euroluk biletler için ön satışlar Almanya Bilet adında telefon uygulamalarıyla başladı. Almanya'da 49 euroluk bilet uygulaması Mayıs ayı itibariyle yürürlüğe girecek. Tek biletle bütün Almanya'da toplu taşıma araçlarını kullanma imkanı sunan aylık biletler için şimdiden ön sipariş vermek mümkün. Almanya'da toplu taşıma araçlarında geçerli olacak 49 euroluk aylık bilet için ön siparişler Almanya Bilet adlı telefon uygulaması ve bazı satış noktalarında yapılabiliyor. An itibariyle örnek olarak Kuzey Renvestfalya eyaletinde bazı satış noktalarında ön siparişler başladı. Köln'de bulunan KVB, Düsseldorf'ta Rheinbach ve Bonn'da bulunan SVB adlı toplu taşıma şirketlerinin satış noktalarında siparişler verilebiliyor. Alman demiryollarındaysa söz konusu bilet henüz satışa sunulmadı. Söz konusu biletin satın alınıp kullanılabileceği bir diğer alternatif ise telefon uygulamaları. Buna göre halihazırda piyasada kullanıma açık ilk uygulama Hansecom Public Transport Ticketing Solutions şirketi tarafından geliştirilen Almanya bilet uygulaması. Bunun yanında Mobility Insight şirketi yine aynı isimde bir uygulama geliştirdi. Bu uygulamanın da gelecek günlerde satış platformlarında yerini alması bekleniyor. Üçüncü seçenek ise Alman demiryollarının DB Navigator adlı uygulaması olacak. Alman demiryollarının bilet satış noktalarında çipli kart da almak mümkün olacak. Ayrıca ilk etapta yazıcıdan bastırılan biletler de kabul edilecek.
Almanya'da hükümet enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığına karşı vatandaşı rahatlatmak için planladığı ekonomik destek programı kapsamında Haziran 2022'de 9 euroluk bilet uygulamasını yürürlüğe koymuştu. Ucuz bilet kampanyasına halk yoğun ilgi göstermiş, 3 aylık dilimde 50 milyonu aşkın bilet satılmıştı. Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en merak ettiği konulara açıklık getirmeye devam ediyoruz. Almanya'da 4 havalimanında çalışan güvenlik ve yer hizmetleri personelinin başlattığı grev hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı. Berlin'de 200, Hamburg'da 123 uçuş iptal edildi. Binlerce yolcu grevden etkilendi. Hamburg, Hannover, Bremen ve Ber havalimanlarında çalışan güvenlik ve yer hizmetleri personeli Birleşik Hizmet Sendikası'nın çağrısı üzerine uyarı grevine gitti. Hamburg Havalimanı'nda grev pazar akşamı başladı. Yapılan açıklamaya göre başlangıçta planlanan 123 kalkışın tamamı ve 121 inişin en az 50'si iptal edildi. Sadece Ber'de yaklaşık 200 kalkış iptal edildi. Havalimanına göre bu durumdan yaklaşık 27 bin yolcu etkilendi. Ber Havalimanı yetkilileri planlanan 200 inişin yaklaşık 1/3'inin iptal edileceğini duyurdu. Hannover'da ise yer hizmetleri çalışanları pazar akşamı saat 21'de iş bıraktı. Gece yarısından itibaren havacılık güvenlik personelinin de uyarı grevi başladı. Sendika sekreteri "Katılım yüksek, insanlar motive olmuş durumda" dedi. Başlangıçta Hannover'a 35 kalkış ve 34 iniş planlanmıştı. Verdi muhtemelen uçuşların hiçbirinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurmuştu. Havalimanı işletmesine göre Hannover'da sadece acil durum ve kurtarma uçuşları mümkün olacak. Havaalanları yolculara uçuş durumları hakkında havayolu şirketlerine danışmalarını tavsiye etti. Güvenlik personelinin ücretlerine ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle greve gidildi. Peki bu grevler neden yapılıyor? Hemen onu da söyleyelim. Güvenlik personelinin ücretlerine ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle greve gidildi. Sendika en büyük sorunun personelin uygunsuz saatlerde çalışmak zorunda olmasını gösterdi. Yer hizmetleri çalışanlarıyla federal ve yerel düzeydeki kamu hizmeti çalışanları için yürütülen müzakerelerde de bu konu gündeme geldi. Sendika ülke çapında yaklaşık 2,5 milyon federal ve belediye kamu hizmeti çalışanı için %10,5 zam ve ayda en az 500 euro daha fazla ücret talep ediyor. İşveren tarafı ise şu ana kadar 2 aşamada %5 zam ve bir defaya mahsus 2500 euro ödeme teklif etti. Müzakerelerin 3. turunun 27-29 Mart tarihlerinde Potsdam'da yapılması planlanıyor. Bakalım ilerleyen günlerde bu grevle ilgili ne gelişmeler olacak? Yine sizlere buradan duyuracağız. Merak ettiklerinizi videonun yorum bölümüne yazarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.